Hello from Europe Genç TV. We are here at the Kaleburnu launch tonight of the book and the documentary. As you can see, the room is buzzing. It's a really, really good atmosphere. Tonight's launch is all about celebrating Kaleburnu, the village. As you can see, there's lots of memorabilia here, lots of different photographic evidence from the past, its history, and there's been book signings as well. The book is actually in English at the moment, but is translated as we speak into Turkish. So it will be available in English and will be available in Turkish. It's a very positive evening, the beginnings of celebrations of a village in northern Cyprus, and there is a website available that people can look at, and also a web site where people can actually add photographs and different things to document the history of Kaleburnu. And we're here with the founders of the project, Erin Meto, Hussein Hoca, and we're going to be having some speakers from the village itself as well tonight, so I'm really, really looking forward to that. But like I said, it's very, very heartwarming. We've got lots of different age groups here, from people who've been, quite elderly, who were part of the village many, many years ago, and who since then have come into the UK. We've heard a lot of their stories in the documentary. We also have quite a lot of young people here, and I think that's really, really heartwarming, because they're going to be finding out about their heritage and their village. So all really, really good. Later on, we'll be doing some interviews. Kitap ve Belgesel Tanıtımıza hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Hoş geldiniz. Benim adım Ayşe Cemal ve ben size İngilizce tanıtım yapacağım bu akşam. Hüseyin Hoca da İngilizce ve Türkçe, Erin Meto da İngilizce size daha fazla tanıtım yapacak. İlk önce biraz çok kısaca İngilizce bazı tanıtımlar söyleyeceğim. Ondan sonra Hüseyin Hoca'ya devam edeceğim. Welcome to our launch tonight of the Kaleburnu documentary and book. We currently are actually having some book signings today, I saw. It's currently in English, and it's actually, as we speak, being translated into Turkish. So please have a look at that. I mean, it's so heartwarming to see all of you here. Thank you very much for coming. I know a lot of you are part of the documentary as well, and it looks absolutely fabulous, and I can't wait to have you see the documentary. The actual project is divided into 5 elements, and I'm just going to go through that before I pass it on to Hussein Hoca, who is one of the main people who's been able to make this happen tonight, as well as Erin Meto, and everybody here as well. So thank you very much for all your participation. It's absolutely amazing that we're here tonight. So the event is a launch for our organisation's heritage project. Our book on the history of Kaleburnu is the first element of the project. The second element is our documentary, which many of you are part of in this room. So it's very exciting stuff, documenting the stories of the people from Kaleburnu. The documentary will be an hour long and a series. It will take 8 parts, and I believe it started pre-COVID and finished now, so that in itself is a huge, huge achievement. And I'd like to give a round of applause for everybody that's been involved in that. Absolutely amazing. Our third element is the Kaleburnu.org, which is like an online information site with various aspects of the village. We're also planning on doing an exhibition that will take place annually, and it'll be an annual event, which is absolutely unheard of. I mean, it's such an amazing thing for North Cyprus, for us to be able to do this on an annual basis. Absolutely amazing. Also, Kalepedia is a site
for people, anybody who wants to upload pictures, messages and information about Kaleburnu. So amazing stuff. So this is the 5 different elements of the project. Special thanks to Hussein Hoca for making this happen, for Erin Meto, and I think we're also going to have Emine Mehdi as well speak with Hussein Hoca about her experiences about Kaleburnu as well. But another round of applause for everybody in this room, because I know you've all played a part in making this happen, so thank you very much. I'm now going to pass you over to Hussein Hoca, because I believe he'd like us to have a minute's silence, and I'll let him explain. Thank you everyone for being here. It's a pleasure to see you all on a happy occasion, let me say. I want to thank a few people. I want to thank Emin Gül for all the hard work he does monitoring our site on Facebook. A big, big thank you to Erin Meto for putting this project together with me. Thank everybody who's been involved in the project, our elders and our youngsters who have been interviewed. It's taken us a long time. Unfortunately, COVID did prevent us moving on, but we're here, and this is the first part of something actually bigger for the future. But before we begin, I'd like to have a minute's silence to remember all the people from Kaleburnu who passed away during COVID. And for those who don't know, Kaleburnu was probably one of the villages that was struck hardest with COVID, having numerous deaths. We also lost a very young guy from our village in London yesterday, and we just, out of respect for him and his family and all our late ones, we'd like to observe 1 minute silence, please. Thank you, everyone. We're very pleased today to have many people here representing different organizations and also our co-villagers. Buraya katılan herkese çok sonsuz teşekkür ederim. Köylülerimiz, dernek başkanlarımız ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konsolosumuz da burada, Namık Cafer Bey. Çok teşekkür ederiz. We are going to start with Erin saying a few words about the project to you. Welcome, hoş geldiniz. I'm going to say a few words, but I won't be too long because we've got more important speakers to come ahead. First of all, thank you for everyone coming. This is an important day for us in our village. It's the day that we lay the foundations for something very large in the future. We protect the heritage and our history of all of our people that have come here today and people that have come before us. I want to say a little story. So in September 1961, a young lady got married in Kaleburnu. She took this long journey all the way to the UK, started a family. She never spoke any English. She didn't know what England was like, and she started a family. So fast forward to where we are now. Now, many of you people, many of the elders have been on that similar journey. The aspect of having to come from a village where they walked barefoot most of the time. They had to run to a local school. They never had been outside the village. They spoke Turkish and English as the first language. No, sorry, Turkish and Greek as the first language. Never spoke English. And then you come to this new country and you lay the foundations for us, for my children, for their children. Now, it's important those stories are protected. That lady is my mum, right? But there's all these other stories which are here today. Now, in honour of these various people, it's our responsibility to safeguard those stories and the heritage so we can pass them down.
And it's important for us as a community to be able to buy into this and to make sure these stories live for future generations. Now, there's people who we've interviewed in the past on a separate project. We interviewed 5 people around the project around people migrating from Cyprus to UK. Now, out of those 5 people, we did interviews 5 years ago, and of those people, only one's still alive. But their stories live on for future generations, and that's why I want to make sure, with the same Roger, that we all respect our elders and we take their stories forward. Thank you for everyone for coming. They always support us from the embassy. All the other people who have supported the project, too many to mention, like Mustafa hosting translation for us in Turkish, the film team in Cyprus, the film team in the UK. Everyone has come together for the betterment of our community, the betterment of our elders, and the betterment of ensuring that the stories live on and we have the foundations of something very large. Thank you all for coming tonight, and I'll pass you over to Naman to say a few words. Thank you. I'll be making my presentation in Turkish. I hope everyone understands Turkish. Yes. Değerli kardeşlerim, konuşmama başlamadan önce Sayın Büyükelçimiz Çimen Keskin Hanım'ın selamlarını iletiyorum size. Kendisi burada olmasa da bile tebrik ediyor bütün çalışanları ve projeyle ilgili. Ben de temsilcinizi temsilen Kaleburnu grubunun organize ettiği bu Güzide Tanıtım Gecenizde aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Halklar, toplumlar, dil, kültür, geleneklerini muhafaza ettiği sürece toplumsal varoluş ve kimliğini koruyabilir. Özellikle bu toplumların başka bir ülkeye göç etmesiyle birlikte bunun önemi artmaktadır. İngiltere'de uzun bir süreden beri var olan Kıbrıs Türk'ü bu kimliğini kararlılıkla korumak için ana yurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan kültürel, sosyal, ailesel bağlarını güçlü tutmak için gerek bireysel, gerekse sivil toplum örgütleriyle önemli emekler sarf etmektedir. 1900'lü yılların itibaren Kıbrıs'ın Kaleburnu köyünden Birleşik Krallık'a uzanan bu yolculuğun bir asır süren mücadele ve yaşanmışlıklarını gerek bizlere, gerek yeni nesillere aktarılmasında ışık tutacak olan ve bu akşam şahit olduğumuz belgesel ve kitap çalışması 2008 yılında sosyal medyada 2500 üyenin bir araya gelmesi ve 2019 yılında Sayın Erim Meto, Hüseyin Haşim Hocam ve Emine Gül Hanımefendinin değerli katkılarıyla bugün beraber şahit oluruz, ortaya çıkmıştır. Bu akşam burada şahit olduğumuz örnek çalışmanın Birleşik Krallık'ta göç edenlerin diğer bölgelerinden ilham vererekten verdikleri mücadelenin yeni nesillere aktarılmasına örnek olacağını temenni ediyorum. Ve bu bir başlangıç olur. Sizin de verdiğiniz bu güzel çalışmayı örnek alırlar. Bu değerli ve faydalı çalışmada emeği geçen tüm paydaşları, Kaleburnu'nun değerli köylülerimizi burada tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel yeni projelerle Kaleburnu'nu tanıtmaya devam edersiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Okay, I think there's one Roger, would you like to say a few words, and then after that I think we're going to be putting on the documentary. Just want to say a few words about the documentary. It's taken a long time to produce, and I know a lot of people have been waiting anxiously to watch the full version. What we're going to see today is just a preview of the full-length documentary. And as Erim said, we've lost so many people, that's why it was so vital to get this documentary done, so we can capture those stories, and the next generations will look back and these amazing stories. Erin was also correct by saying that in 1961 and previous to 1961, our ancestors came to this country and it was a very alien society. Those who know Kaleburnu, especially in the 1960s, for those people to come and adapt to life in London will know how difficult it was. Kaleburnu was the most remote village in the whole of Cyprus.
remote, cut off from the entire Turkish world. It was the last village, and as the Mufti of Cyprus, Muhammed Dana Efendi, and then Dr. Fazıl Küçük said, it was the last place where the Turkish words and Turkishness was found in Cyprus. So we're honoured. Also, in his memories and memoirs, Fazıl Küçük, the first Turkish Cypriot leader, would always make it a habit that in the summer holidays, he would take his entire family to Kaleburnu every year to spend time, to give back to the village, because he always said that they were the most hospitable people of the whole of Cyprus. And here today, we remember him, Allah rahmet eylesin. I'd like to welcome you all to the first ever Kaleburnu Heritage Exhibition. Kaleburnu, as you know, is the Turkish name to the ancient settlement of once known Yalinoborni. Unlike many villages in Cyprus that had kept their ancient names, Greek or Latin, during the 300 years of the Ottoman Empire, there was something unique about Yalinoborni. The name was not given in 1958 or 1960. The name Kaleburnu was given in 1571. And there was an exception. There was only 3 other villages in Cyprus that were given Turkish names, Kiraciko and Beyko. And Kaleburnu was one of them that was given a Turkish name by its new inhabitants as Kaleburnu in 1572. Our project brings to life the stories, the myths and legends of Kaleburnu, that was once the last Muslim village on the Karpaz Peninsula and one of the largest populated Turkish settlements in the whole of Cyprus. Kaleburnu, for the outsider, was a mysterious place, a place where Ottoman culture and traditions continued to thrive even in the late 19th century. Well known for its hospitality towards travellers and outsiders, this community living in this remote region of Cyprus with their unique dialect of Turkish and also Greek, a community that preserved the ancient customs of their ancestors, a community that continued to safeguard century-old traditions and culture that were lost in many parts of the island of Cyprus. It was known once upon a time as the village of Aaz, the village of mystics, of camel traders, of wrestlers, of farmers, and even bandits. A village of saints, of ruined churches and chapels from a bygone time. An Ottoman mosque and tombs of holy men and women too. A village that was built over ancient caves and tombs. A village containing a well that was considered to be holy water and holy springs that would give life to those who were, to heal those who were sick. Kaleburnu was also the village of the great mystic of the early 19th century, Sheikh Ibrahim Effendi, who healed the sick and was believed to be one of the last of the spiritual masters of that area, the grandfather of Hulusi Effendi. Kaleburnu was the village of Mehmet Remzi Okan, born in 1885, and later would join Hafiz Cemal Effendi, writing for the Islam Gazetesi, and form the Cemiyet İslamiye. He would be the voice of the Turkish Cypriot people of the whole of Cyprus. First, he would start as a teacher, and then he began his writings, and he was the first to publish a Turkish Cypriot newspaper called Doğru Yol. And later this would become Söz Gazetesi. He would also be the first to write and publish news articles in the new adopted Turkish Latin alphabet that replaced the Arabic script. Kaleburnu was also the village of Ali Hüseyin Babalike Efendi, who was arrested at a young age for openly supporting the Ottomans and sending large amounts of money to aid the Ottoman Empire in 1912. He campaigned that Cyprus should remain in Turkish hands. He and a fellow villager, Nafi Hussein,
will be among the first to be arrested and imprisoned in the walls of St. Hilarion and later Edirne Castle. The British would also poison them, and Hussein Ali Effendi would die at a young age to his poor treatment while being held captive by the British. Kaleburnu, even though situated in the most remote regions of Cyprus, would be among the first village to send courageous gentlemen and men to Anatolia to fight for the Ottomans after being invaded by Greece. Then others would join in Turkey, and many men from the village would go and join the forces to a triumphant victory in Gallipoli, Çanakkale. Many would die, and some would never return. Those who returned were Mehmet Hasan Karakoçi, Ahmet Gül, Aziz Effendi, and Said Ali Bakai. They would all be imprisoned by the British forces when they entered Cyprus and later came to settle back in their village. Kaleburnu would also witness the exodus of families, leaving first in 1878, then again in 1915 and 1925, taking what small belongings they could with them to begin a new life in Turkey, as many people refused to live under a Greek-dominated British Empire. In today's modern Turkey, thousands of people can trace their roots back to the village of Kaleburnu. In the towns of Silifke, Anamur, Karaman, Konya, Adana, Mersin, many Kaleburnu families can still be found today. Among some of these people were the Denker family, 3 brothers who studied in Paris and were later appointed by Atatürk, one to head the newly founded Türkiye İş Bankası. Kaleburnu during the start of the Second World War would see many of its men join the British Army and join others from Cyprus in the war against Nazi Germany. Some in that period came to London during the Second World War, some remaining here and are listed amongst the first Muslim settlers in the UK. One of the first Turkish Cypriots to be buried in the United Kingdom was a young Cemal Misiri, who was laid to rest in Tunbridge Wells in 1947 after a tragic motorbike accident. The first wave of immigrants to the United Kingdom after the Second World War from Cyprus comprised of people, mostly men from Kaleburnu. They were later joined by their wives and children. Today, the diaspora community of Kaleburnu are the second largest peoples from Cyprus after those from the village of Akıncılar, Luricina. It is estimated that just in the UK alone, there are over 10,000 people who have origins from Kaleburnu. Even though they were thousands of miles away from their home, they brought with them the culture and traditions of their ancestors to Britain. Those who remained in Cyprus continued to keep the century-old traditions alive in their villages. After the intercommunal violence of 1963 December and the attacks on the Turkish Cypriot community by the Greek Cypriots, Kaleburnu would be isolated, cut off from the rest of Cyprus. With no electricity and water and no telecommunications, Kaleburnu found itself an enclave. Some villages went missing, like the young Ali Musalli and Abdullah Emirzadeh, while others were killed in the fields grazing their livestock. These years will be remembered by the villagers as the hardest years of Kaleburnu's history. Evet, Kaleburnu'nun ilk kültür ve miras sergisine hoş geldiniz. Kaleburnu, Kıbrıs'ın en kırsal ve en doğa içerisinde bulunan Kıbrıs'ın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Eski antik ismi ise Yalinoborni, manası ise iyi sabahlar demektir. Kıbrıs'ın 1571 yılında Osmanlı fethinden sonra bu köy yeni yerleşen Müslüman köy halkı olarak Kaleburnu ismi verildi.
Kaleburnu Karpaz Yarımadası'nın en son olan Müslüman Türk köyüdür. Aynı zamanda Kıbrıs genel olarak en çok nüfuslu Türk köylerinden biriydi. Projemiz bu köyün halk hikayeleri, efsaneleri, kültür ve tarihi gelecek nesillere aktarmaktır. Kaleburnu bir zamanlar ağaların köyü, ermişlerin köyü, deve tüccarları, pehlivanların köyü, çiftçilerin köyü ve bazen de eşkıyaların köyü olarak bilinirdi. Tarihi kiliseleriyle, Osmanlı camisi ile, ay yazma kutsal sayılan su kaynakları ile ve kutsal olan Meyrem annemizin annesi adı verilen Aya Anna Şapel bulunduğu köydür. Kaleburnu eski mezarlar üzerinde kurulmuş bir köydür. Ve köy halkı yakın zamana kadar ataların örf adetleri ve gelenekleri bugüne kadar korumuşlardır. Kaleburnu Kıbrıs Türk tarihine yazılmış bir köy olarak Kaleburnu bölgenin en iyi tanınmış din adamı olarak Şeyh İbrahim Efendi'nin yani Hulusi Efendi'nin dedesinin köyüdür. Aynı zamanda Osmanlı Devlet'e bağlı kalan ve maddi destek veren Ali Hüseyin Babalık Efendi'nin de köyüdür. 1885 yılında doğan ve Kaleburnu olan Mehmet Remzi Okan sonra Kıbrıs Türk Halkın Sesi olarak ve ilk çıkardığı Doğru Yolu gazetesi ve sonra Söz gazetesi kuran kişiler yine bir Kaleburnu'dur. Kaleburnular ilk göç yaşadığı bir köydür. Kaleburnular 1914 ve 1878 yılında İngiliz'in idaresinde tahammül etmeyen köylüler her şeyini satarak Anadolu'ya göç etmişler. Bugün Anamur, Sirke, Mersin'de, İzmir'de, İstanbul'da birçok Kaleburnu aileler vardır. Bu göç sadece Türkiye değil, birçok Kaleburnu insanlar Filistin topraklarında ve Ürdün'de bulunur. Yine İkinci Dünya Harbi'nde birçok Kaleburnu başka Kıbrıslı Türkler gibi İkinci Dünya Savaşı'na İngiliz askeri olarak katılan ve buraya ilk gelen Türklerdendir. Yine 1948'de 1963 yılına kadar en çok göç yaşayan bir köydür. 1963 olaylarında iki gencin Ali Musalli ve Abdullah Emirzade işe giderken Rumlar tarafından alınıp şehit edildi ve tam 50 sene sonra mezarları bulundu. Şimdi Kaleburnu köyünde defnedildiler. Yine 1964 yılında Griko amcamız bir pusula düşmüş ve EOKA tarafından şehit edildi. 1963-74 yıllarına kadar Rumların baskısıyla ne elektrik ne bir damla su köyümüze ulaşmıştır. O dönemlerde kuyudan çekilen sularla insanlar hayatını geçinmeye çalıştılar. Ama yine dirindiler. 1974 yılında 4 köy olarak Dipkarpaz, Yeni Erenköy bildiğimiz Yalusa ve Sipahi komşu köyleri hepsi Kaleburnu'na saldırdılar. Avtepe tamamen düştü. Erkekleri esir alındı, kadınları okullara hapsedildi. Bu haber Kuruova'ya gelince Kuruovalar büyük panik içerisinde tüm köy olarak Kaleburnu'ya göç ettiler. Kaleburnu 1974 20 Temmuz'da iki köy halkıyla beraber Allah'a sığındılar. Yıllarca beraber yaşadıkları komşu Rum köylüleri haftalarca köyün üzerinde bombalar yağdılar.
ve Kaleburnulara teslim olun çağrısında bulundular. Kaleburnular asla size teslim olmayacağız ve erkeği ve kadını dirinerek köylerini korudular. 15 Ağustos 1974'te Türk askeri gelip köylülerin gözyaşları içerisinde köy kurtuldu. Ve hikayemiz budur işte Kaleburnular. Çok teşekkür ederim size. Çok sağ olun. I think Meynam Mevlid is going to be saying a few words. Can we give her a round of applause, please? Biraz daha utanırım. Utanma. Tamam. Bırak yanınızda. Dur. İnan ki bu proje için herkesin çok büyük katkısı oldu. Ama Meyrem ablamız, Hanife ablamız, Mehmet dayımız, birçoğu onların sayesinde oldu bu proje. Ve Meyrem teyzemiz bizi kırmadı. Bugün geleneksel Kaleburnu kıyafetiyle buraya geldi. Ve ona bazı sorular soracağım. Meyrem abla, siz hangi senede doğdunuz? Yani Doğru. Dünya'dan takip Yok. Seneyi 1945. 1945. Ve hangi sene bu memlekete geldiniz? 61'de Şubat'ta geldim. 3 Şubat kaçtı. Teyzeme geldim. Ve arkadaşlar sessiz olalım. 1961'de uçakla mı geldiniz? Eminim. Gemiyle geldiniz. Çok Türk var mıydı gemide? Hep Türkiye'li zaten. Köylüler çok var mıydı? Vardı. Artık Veli'de ama bizim kızı vardı. Nenem rahmetli kızımın anladı. Can buradaysa yani çocukluğunda babam da geliyordu rahmetli. Abime mesela uçuyordu. Vardı köylü. Buraya geldiğinizde nereye yerleştiniz ilk önce? Ben abimin yanına geldim. 3,5 sene onun yanında kaldım. Annem ve küçük kardeşlerim Kıbrıs'taydı. Abilerim buradaydı. Hem ablam oğluydu onlar. Abimin yanında kaldım 3,5 sene. Buraya geldiğinizde zorluklar var mıydı? Vardı çünkü eskiden biz hemen geldik işe başladık. Otobüsüne giderdik yani bas alırdık. Çok kar yağardı bizim zamanımızda. Bas söyleyin ki anlayasın. Evet. Yoksa da herkes. Baslar o kadar kar vardı gitmezdi, mecbur olurdu. Yürüyerek giderdik işe. Ya hogi. Evet. Siz vardı. Sis vardı. Çok. Yani o zaman zordu. Sentrolitin yoktu, buzluk yoktu, çamaşır makine yoktu. Bizim zamanımızda öyleydi işte. Zorluklar var. Vardı. Köyü özler miydiniz o zamanlarda? Özlerdik. Tabii annemizi, kardeşlerimizi, köyümüzü, memleketimizi özlerdik. Ama mektuplarına bir hafta 10 gün gitsin, bir hafta 10 günde gelir saydı cevap. Şimdi sık sık gidiyor musunuz Kıbrıs'a? Gidiyorum. Hem fazla zaman kalırım. 6 ayda kaldım, 5 ay kaldım, 3 ay kaldım. Zamana göre hareket. Köyünü seviyor musunuz? Çok. Çok severim köyü. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanife abla seni de alacağım yanıma. Çok kısa. Hanife ablanın çok bir güzel özelliği var. O da bana çok güzel nasihatler verir bazen. Ve bana der ki, sana bir nasihat vereceğim de bu nasihati başkalarına da söyle. Yani hocalara nasihat veren bir kadındır bu kadın. Hanife abla, öncelikle siz babanızın adını alayım sizin. Evet, Ahmet Medik. Ve dedeniz Hacı Adem miydi galiba? Hacı Adem dedeniz. Medik
Hacı Adem bildiğim kadarıyla. Evet. Evet ve çok köklü bir aileden gelmesiniz. Evet. Siz biraz Kaleburnu'nun yaşadığınız, küçüklüğünüzü biraz bahsedebilir misiniz bize? Nasıl bir köydü? Bizim köyümüz çok güzeldi. İnsanları çalışkan, mertti, cömertti. Yani kardeş gibi. Biz gece yattığımızda bile kapılar, pencereler açıktı. Hırsızlık olmazdı. Biz birbirimizi korurduk. Kardeşler gibi. Çok çalıştık. Babam çiftçiydi. Biz babama yardım ederdik. 12 kardeşlik. Ne diyeyim artık? Köyümüz çok güzel. O eski bayramlar nasıldı köyde? Eski bayramlar çok güzel olurdu. Toplanırdı herkes, mesela müzik çalınır. Biz giderdik oraya. Büyüklerimizin elinlikler. Harçlık verirlerdi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Bu memlekete ilk geldiğinizde nasıl bir his yaşadınız? Siz de uçakla mı geldiniz yoksa gemiyle mi? Ben uçakla geldim. Ama ben burada olduğum halde benim beynim yine köydeydi. Kıbrıs'taydı. Çünkü oranın hayatı daha başka. Burada belki para kazanırsın, daha güzel hayat yaşarsın ama Kıbrıs daha başka, köyümüz daha başka. Cennet yani. Bir de son olarak okul hatıraların var mı okuldayken? Hatıralarım biraz acı benim. Çünkü ben burs kazandım ve babam bırakmadı okuyayım. Çünkü erkeklerle okuyamaz beraber. Aynı okula gidemezsin. Yani babamdan şikayetçi değilim. 70 sene önce çok uzun zaman. O zaman öyle bir şey yoktu. Çok işte böyle. Çok teşekkür ederim. Thank you. Çok seviyorum. Kıbrıs'ta değil, dünyada bile Kıbrıs'ımız gibi güzel, Kıbrıs halkı gibi olamaz bu dünyada, inan. Ve filmden önce Ali Zorba'yı çağırıyorum. Çok teşekkür ederim Ali. Sana bir şeyler sorayım. Buyur. Senin rahmetli babam da bu 2. Alman Harbi'ne Evet, katıldı. evet. Alman Harbi'ne katıldı. Hatta esir düştü. 4 sene Almanya'da esir kaldı. 4 sene sonra tekrar Kaleburnu'na geldi. Ve biz konuşmamızda Ali Musalli'den bahsettik ve Evet. Abdullah Mirzade. O senin akraban olur. Amcamın oğludur. Ali Musallıoğlu'nun oğludur. Evet. Abdullah köylümüzün ama gene akraba bunlar. Biraz onlardan bahsedebilin. O acı Vallahi, günleri. evet, esasında özür dilerim. Kaleburnu halkında çok değerli iki gençlik. Kimseye bir zararları olmayan, kimseye bir kötülükleri olmayan iki gençlik. Hakikaten. Ve inanın ki şehit düştüklerinde yalnız bizim köy değil, bütün köyler ağladı. Çünkü herkes onları çok iyi tanırdı. O günleri biraz bahsedebilirseniz köydeki atmosfer nasıldı? 63 hadiselerinde ben 60'ta Mausa'ya kaçtım. 63'te Kıbrıs'a Kaleburnu'na gittim tekrar. 25 Aralık 63'te elime silah alıp nöbete çıktım. 63'ten 69'a kadar askerliğim var. 3 sene askerliğim var. 7 sene de muhaciretliğim var burada. Mausa'dan, Kaleburnu'dan kaçtıktan sonra tekrar Mausa'ya geldim. Oradaki sancaktarlığa bağlandım. Ve 74 hadiselerini de Mausa'da gördüm. 63'ü Kaleburnu'da, 74'ü Mausa'da gördüm. Büyük acılar verdik. Ama çok şükür olsun. Türkiye'nin sayesinde, anavatanın sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rum elinden kurtulmuştu.
Ve bundan sonra da Rum'a bağlanmak hiçbir zaman doğru bir söz değildir. Ben öyle kanaatliyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. O anıları yaşattınız bir kere daha bizlere. Kaleburnu olmayan burada varsa, Kaleburnu halkı aslında komşu Rumlarla çok güzel ilişkiler içerisinde bir toplumdur. Biz onlara hiçbir zaman saldırmadık. Hiçbir zaman onlara bir kötülük yapmadık. Ve çoğu komşu Rumlarımız bunu da çok iyi bilir. Ama maalesef birçok yerler gibi Kaleburnu halk da bu acıları yaşatmıştır. Allah bir kere daha yaşatmasın inşallah. Just quickly, briefly, to explain in English, we had a few people who were born in Kaleburnu and came up and shared some of our stories, and it's very heartwarming. And thank you very much in English to all those lovely stories. It really sort of brought a tear to my eye and made me very proud to be Turkish Cypriot for sure. Being the second generation, third generation here, to hear what our forefathers went through. And even the fact that, it's like the Windrush stories, we need that for our Turkish Cypriot culture, I think. And because of Hüseyin Hoca and Elim Meto and all these lovely people here, we're actually documenting this, our history and our own Turkish Cypriot Windrush story. And I'd like to see this, It really, really makes me so proud that we've come all this way and we can now look back to our heritage and our past and be so proud of, where we've come from. With that being said, there is the Kaleburnu book here, Our Roots, and it can be signed by Hüseyin Hoca and our celebrities Elim Meto, because they're the ones that actually wrote this book. It's quite an accomplishment, and I believe Mustafa Qureshi is going to be translating it in Turkish. So that's extremely so well done for doing that. That's amazing. And I think we're also a special thanks to Gülay Emir for editing the documentary. She worked really hard before COVID and after, went to people's homes and, was very much part of the documentary as well, so well done to her too. And are we ready to be screening it now, I think? Benim ismim Meryem İbrahim. Mustafa Mehmet. Emine Emirzade. Bekarlığında Meryem İbrahim Medi'ydi. Hanife Ahmet Medi. Meryem Medi. Hasan Hüseyin. Mehmet Rustem. Seri Mehmet Abdullah. My name is Hüseyin. Meyrem Hüseyin. Emine deyim Yalır'dayım. Emine. Ben Feride Pekri. Meryem Hüseyin. Mustafa Şah. Fatma. Nazire'di. Şerife canım. Şerife ama bilin. Daha evvel nenem Gületuz derlerdi kendi. Ailemiz Gülete ailesi. Kaleburnu'yu anlatmak çok zordur. Çok da güzel bir şeydir. Tarihiyle, bugünüyle, hatta yarınıyla bahsedecek olursak daha iyi bir yarın, bir Kaleburnu için değil, bir ülke için çok büyük bir başarı olacağına inanırım. Hatırlarım. Annem bize yoğururdu, ekmek yapardı. Biz de 4 kardeşlik beraber onlardan oynardık. Kız kardeşlerimle. I used to go to the trees only time, climbing trees. Tün ekerdik, kün takardık.
Ovaya giderdik, pamuk dökerdik. İşte üstüde kite, fly kite. Kızlarla toplanırdık. Arasında konuşurduk kızlardan. Konuşurduk, söylerdik işte. Gecelerde oyun oynardık dediğiniz gibi. Yani lingri derlerdi rugby gibi. Mabuz, pirilli. Pirilliyle lingri oynardık. Vallahi küçükken dediğim gibi çok fukaralık vardı. Babam da rahmetli oldu. Yalınak dediğim gibi evlendiydim, tarla sürerdim. Hemen hemen potillerim de yoktu. Yalın ayak, ya yürüyerek ne potin geldik ne hiçbir şey. Yoktu zaman. Yukarıda bir şey vardı. Tepeden su gelirdi. Öyle kamış kollarda da azıcık su gelirdi. Doldururdu. Su doldururduk. Ondan da içerdik biz. Giderdi getirirdik. Bir gün babam odun keserdi. Der bana, getir bardağı kızım der bana. Ben bardak bilirim şu kadeh. Dolaşırım ne kadeh görürüm ne bir şey. Der bana, çabuk der bana dayanıyorum susuzluktan der bana. Ha dedim. Demek olur bu testiciye bardak derler. Vallahi billahi bilmezdim şu bardaktır. Ben goribacık bilirim goriba. Vatta daha doğrusu Urumcası Vatta'ydı. Türkçe konuşurduk ama gün saat Rumca hemen çıkardık dışarı, oynardık, başlardık Rumca'ya. When I went there, the trouble hadn't started. And when I was 16 and I left, when I went there for a holiday when I was 16, there was still no trouble. It was brewing up then. And then after I left and came back to England, that's when it really kicked off. 1955 yılı diyelim gelmeden burada komşu köyleriyle Karpaz, Ayandriya diyelim Sipahi, Yalmusa Erenköy'ü hepsi ortaklaşa koyun, ortaklaşa harıp, ortaklaşa ekin, ortaklaşa odun keserlerdi. 1955'te bildiğiniz gibi EOKA kuruldu. EOKA kurulduktan sonra başlandı böyle biraz hafif bir kin düştü aramıza. 58'de biz TMT'yi volkanı vurduk. Tamamen affedersiniz köpek kedi olduk. Köpek kedi olduk affedersiniz. 1958'de. Artık tamamen düşman olduk. İşbirliklerimizi bozduk. Ovada yakalandık. Akıbetlerimiz kayboldu, vurulduk. Ve 1963'e kadar 11 sene kendi kendimizi idare ettik. Der teslim olalım dedi. Ben bağırdım ben. Teslim olmak bilirsiniz nedir derim ki. Rumların eline düşeceğim kendisine. Erkekler de bakacak derim. Kabul musunuz bunu derim ki. İlk önce vurun bizi de ona göre teslim olun dedim. Karılarınızı vurun dedim. Da ona göre teslim olun dedim. Olmaz dedim. Teslim olmayacak. Teslim olursanız karıları vurun dedim. Eğer kabul edersen gözünüzün önünüzde olacak dedim. Neyse. Mustafa Bey Allah rahmet eylesin. İkisi de canların nuru içinde. Yok Ayşe derken. Ben komutana gitmem teslim olayım derken. İstersen sen de gideceksen gitsen derken dedim. Neyse konu kaldı öyle teslim olmadık. Vurdular ki kaldığı çay Türkiye'de. Ne kadar anlattılar doktorlar. Hele çaydı. Hemen aldılar da getirdiler onda basa. Rahmetlik oldu. Duyarım komutana şu son konuşur askerlerine. Der kendine Süleyman der kendine. Süleyman der kendine. Kaleburnu Süleyman. Ne oldu der kendine. Annesi bundadır ister konuşsun gel. Duyarım söyledi kendine. O taraftan şehit oldu.
Ama ben duymam. Ama der ki adam da komutan şehit olduğunu der kendine. Eminsin. Der kendine o da evet eminim. Bir anneye der kendine bir babaya. Niçin haber vermedin? Der yok dedi. Verdik dedi. Verdik ama söylemediler, gitmediler dedi. Ben onun için artık emeklerdeyim. Onun için aldılar beni, götürdüler beni arabaya kaçtım. Severim çok Kıbrıs'ı, köyümüzü. Ama benim köyümün insanı Londra'da değil, dünyada bile yoktur. Paylaşmayı sever. Üzüldüğün zaman yanındadır, destek verir. Koruyucudur, merttir, cömerttir. Başka ne diyeyim? Yani aşığım ben, nasıl diyeyim sana, şimdi Kavak'tan geldik, aşığım bu Kıbrıs'a ben ya. Bu gibi gelenek görenekleri ben hastayım ya. Köylülerimi severim. Ailemi severim. Kaleburnu güzelim, her gün seni süzerim. Keklik gibi dağları senle gezmek isterim. Liyim küçücüğüm, bal gibi öpücüğün. Benim olmak istersen biraz düşün küçüğüm. Liyim küçücüğüm, bal gibi öpücüğün. Benim olmak istersen biraz düşün küçüğüm. Kaleburnu güzelim, her gün seni süzerim. Keklik gibi dağları. Hello, we're with Zuhair at the moment at the Kaleburnu documentary book launch, and I can see you're holding on to your Kaleburnu, Our Roots. Did you get it signed? As well, I actually got it signed, and we've got some beautiful images behind us. Can you tell us about your thoughts about the documentary, first of all? I felt a lot of pride, very emotional, very, very, very emotional. I can't wait to see the whole thing. I don't know, watching it all together, it was like so much effort, so much work has gone into it. We only watched how many minutes of it, but I found out things that I didn't know up to this day. I know, it's like Pandora's box has been opened, and the stories. As soon as I saw like the expression of everybody, even when they were just saying their names, it made me feel emotional, I think, with the music in the background and obviously all the different images. What do you think about the project as a whole? Like, what do you think it's going to add to our Turkish community in the UK? I think it's going to be an eye-opener for a lot of other villages. Like Hussein Hoxha said, and like the Turkish consulate said, Turkish Cypriot consulate said, let's hope that this is the beginning of other villagers doing that, so our history lives forever. So it's documented, isn't it? Because we exist. We do exist. I felt very, very proud as a second, third generation Turkish Cypriot in the UK to be able to, you know, I'm not from Kaleburnu, but I felt like I'm part of it, because at the end of the day, we're all essentially Turkish Cypriot, and we need our heritage to carry on. About today, obviously the launch, seeing people in person after COVID-19, how did that feel? It feels so nice and intimate. There's a lot of people that I know here. There's a few that I don't, but I've introduced myself. It's like I saw Amja, very elderly man, that he spoke in it as well. And I just went up to him and I said, like, Amja, can I ask who you are? Because I want to know, because I don't know, it's how we are. Like Hanifa said with her speech, we're like people's people, if that makes any sense. Like, we're people, we love people. For sure, for sure. And they were really confident. They all look like professional actresses and actors, didn't they? Because their stories are so heartfelt, I think, and very genuine. And I think that really came through in the documentary. Thank you very much for giving us your time. I mean, it's very insightful, you know, to have your perspective on all of this.
Thank you very much. It's great, honestly. It is. Proud. For sure, thank you. Çok gururla Meryem Hanım burada. Kaleburnu'da hangi senede doğdunuz Kaleburnu'da? 1945'te. 45'te ve hangi senede buraya geldiniz? 1961. Evet ve gemide geldiniz, doğru mu? Aynen geldik. Bize biraz anlatabilir misiniz? O gemide nasıl oldu hatıralarınız? Geldiğimde Şubat ayıydı. Ama çok sallandık. 5 gün aldı bizi gelelim İngiltere'ye. Abimin yanında kalırdım. 18 yaşında evlendim. Çocuklarım oldu. Maşallah torunlarım oldu. Maşallah torunlarımın çocukları oldu. Hala da buradayım. Ama Kıbrıs'ı da çok severim. Köyümü de çok severim. Kaleburnuluyum. Evet. Giderim. 2 kere bazen senede Kıbrıs'a giderim. Mausa'da da Kaleburnu'da da Kıbrıs altın yerdir. Altın. Kıymetini bilmeyen bilmez. Ama biz hele köyümü. Öyle tabii ki. Söylediniz bana torunlarınız var. Torunların torunları var. Biraz bize anlatır mısınız? Bazıları üniversiteye gitti, bazıları kuaförcülük yaptılar. Yani sizin sayenizde siz o gemiye bindiniz. Bu memlekete geldiniz. Ve sizin sayenizde kaç insan okudu, büyüdü, hayatları oldu. Bana anlattığın kamera arkası şu bazıları geri gitmiş, yerleşmişler Kıbrıs'ta. Biraz ailenizden bize anlatabilir misiniz lütfen? Anlatayım ama benim 2 kız 2 oğlan. Kızlar kuaför üzerinde öğrendiler. Dükkanda açtılar. Oğullarım, büyük oğlum üniversiteye de gitti. Maşallah çok güzel. Kışın taksicilik yapardı. Yazında dondurmacı hala daha yapar yani. Küçük oğlan onu Kıbrıs'a götürdüm. Alüminyum üzeri, alüminyum dersiniz siz. Evet, alüminyum, evet. Alüminyum fabrikada kurdu, evlendi, geri geldi Londra'ya. İlk karısı rahmetlik oldu. İkinci evliliğini yaptı ama ilk evliliğinden 2 çocuk var, bir kız bir oğlan. Oğlum maşallah 26 yaşındadır, üniversite bitirdi. Çok güzel işi var çocuğumun. Kız da hani artistlere makyaj yaparlar ya. Evet biliyorum. MUA, yes biliyorum. Make-up artist. Evet, şimdi koydular, in charge koydular kendini galiba. Güzel işleri vardır. Diğer torunlar ilk berber öğrendiler, dükkan açtılar. Şimdi o 2 kardeşler torunlarım restoranda kendilerinindir, çalışır beraber. Diğer torun berberdir, onun da dükkanı var. Çok güzel. Çünkü bizi görürlerdi. Evet. Anneler de şeremet, babalar da, nene de, dede de öyle öğrettik çocukları. Evet. Yani kaç yıldır buradasınız? Yani kolay değildi biliyorum. Yani çalıştınız. Nasıl hissedin? Yani bu kadar seneden sonra 18 yaşında mısınız gemide olduğunda? 15 yaşında. 15 yaşında. O 15 yaşı kıza konuşsanız şimdi ne söylersiniz o 15 yaşında kıza? Vallahi ne söyleyebilirim? Tarif ederim. Aklı başında olsun. Okusunlar, sanat öğrensinler, çalışsınlar. Sizin hikayeniz çok muhteşem. Çok sağ olunuz. Şu burada oldunuz. Bize kendi hikayelerinizi paylaştınız. Bu gün için, bu proje için, bu tanıtım için düşünceleriniz ne? Tembel olmasın şimdi gençlerimiz. Çalışsınlar, sanat öğrensinler, okusunlar, güzel iş alsınlar. Çünkü biz küçük geldik, makineye oturduk biz. Makinede çalıştık, emekli çıktık. Ona da yani edelim, şükür edelim. Allah'a şükür edelim. Daha elimiz ayağımız tutar.
Allah herkese de iyilik, sağlık versin. Herkese de çocuklarımıza da, torunlarımıza da, torunlarımızın çocuklara da, bütün insanlara Allah iyilik, sağlık versin. Çok sağ olunuz. Ve Kaleburnu için son sözünüz? Kaleburnu benim buramdadır. Ben gittiğimde Kaleburnu'ya giderim. Evim de var, orada kalırım. Aile de var. Severim köyümü, çok severim. Özlerim de. 3 ayda yaptım, 6 ayda yaptım Kıbrıs'ta. 2 haftada yaptım. Zamana göre hareket ederim. Çünkü benim rahmetli oldu kocam. Onun için çocuklar beni bırakmaz, yalnız gideyim. Ne zaman uyarsa hangi çocuğuma onunla giderim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Right, we're here with Hoca and Erin Meto, the two sort of leads on this Kaleburnu project. Today is the launch for our book and also the documentary. Well, it's a reveal of the documentary. There'll be a more detailed version, I believe, in the near future. But already this one brought tears to my eyes. The whole room was completely in awe of it, very emotional. We'll start with Hussein Hoca. Can you tell us your feelings for today and the documentary and the book? I've got lots of emotions today. I just want to thank everybody who participated in the making of the documentary. I want to thank the TRNC consulate, Namut Jafer, for coming and representing the consulate today, and all people involved in the documentary and the book. There's so many people that we need to thank. It's taken us a long time, and you know, during the summer holidays, lots of people away. I know that if this was done any other time, we'd need a bigger venue. Yes, for sure. I mean, it was amazing that the atmosphere. I mean, as soon as the documentary started, a lot of the elderly people said their names, and already we were like really drawn in. As a director, producer, Edim, can you tell us your thoughts and feelings about the documentary, what you tried to portray in that very short space of time? We were mesmerised and very emotional. Can you tell us a little bit your thoughts? The whole aspect of it was that we didn't want to take control of it. We wanted the people who were being interviewed to be able to lead what happened. So it was very important for us that the stories are told by the elderly. We don't take ownership of it. It's their stories. They did happen. They talked about their past as young people, the struggles they had. They talked about the hard years, the wars years, and what they had to deal with. And the whole thing about film is that it brings out those emotions. People can connect to those emotions directly. So my thank you goes to all those people that participated to make it real for us to be able to experience what they experienced all those years ago. Yes, now, have we got a copy of the book? All the books have gone. They're absolutely disappeared. Can you tell us a little bit about the book? You've said that you're going to be doing a slightly more in-depth version later on, but this one is absolutely amazing. There's some amazing images. We'll take it with Edim first, and then Hussein Hoca, just a little explanation about the book. I mean, the whole thing about it is that Hussein Hoca is a walking encyclopedia about the community. So he knows everything there is to know about community, and he started the work years ago on producing this book. I filled in some gaps, that was about it, but most of it, 90% of it, full credit to Hussein Hoca, and the mental ability he has to collate stories in his mind and to be able to connect with those stories and to be able to tell those stories. For me, it's a big thank you to Hussein Hoca for being able to kind of lead on the writing of this book. Yes. Hussein Hoca, can you just give us a little insight? You are amazing at storytelling. I've had this firsthand. So give us a little bit of an insight into something in the book that will entice our audience to find out a little bit more about it. The book is really a brief introduction to the village itself, capturing the emotions, the stories, the legends, the myths, all about the island and the village itself. One part of the book that will fascinate people is the story of how the entire population one year decided they wanted to leave the village because of a terrible drought that took place in the early 19th century, and how when the British governor reached the village, he said he saw signs of devastation, where he saw people
like a third world country that was suffering from poverty. There was leprosy at that time, and that's all in this little mini book about Kaleburnu. Yeah, it's amazing. I got my copy signed by both of you because I think it's going to be something that will go into the history books for sure. Can you just tell us a little bit? I mean, I introduced it at the beginning of today's event, but can you just tell us like some of the core principles of your project and what else to look forward to in the future to do with the Kaleburnu, our roots? So I'm actually working on a book which is called Everlasting Memories, which tells the story of myself as a young boy going to Cyprus in 1975. Kaleburnu at that time was a very, very different village from what it is today. It was like going into a biblical scene. There was hardly any cars, people commuted with mules and donkeys, and I just wanted to capture those stories. So that's one of my projects, which will be part of the Kaleburnu Heritage Project. The other project is this book will be a enlarged version of this book, containing all the stories that we have, interviews that I've taken from people that are not here anymore, stories from the 80s, the 90s, people telling us how life was. And this is going to be an opportunity for future generations to read about their ancestors and their past. We also hope that this will start something, a new trend maybe. Other people from the diaspora could do the same, detail their stories from maybe someone from Maosa, from Lefkoşa, from Girne, and we can then have a huge archive of oral history about North Cyprus and Cyprus in whole. That would be absolutely awesome. Erim, just to very quickly give us a synopsis of, right, we've had the documentary, we've had a snippet of the documentary today in our launch. We've introduced the book, which I believe is also being translated into Turkish as we speak. Any other elements to this project? I know there's some online things. Okay, so kaleburnu.org is a site to go to. It contains everything on there. Our principle was that we lay the foundations. Like you're building a house, you lay the foundations, and then us as a community, we all add to it. We all have our own degree of speciality, we all have our own degree of knowledge, and we all have a degree of ability. So we will build on that. At the moment, we have 5 key pillars of the Kaleburnu project, being the documentary, the book, the exhibition, the website, and we've got something called Galapedia, which is a site where people can upload their images, their videos, their stories, and they'll be collated, and then in the future it'll be some sort of Wikipedia site for Kaleburnu. And finally, both of you tell me simultaneously, how do you feel about tonight and this launch and the reaction? You know, people, we've had elderly people who are part of the documentary come. They were like superstars, I tell you. They were brilliant. They were amazing professional actors, actresses. All the youngsters that were here. I saw your daughter wearing some of the headscarf. I thought that was amazing. This is it, isn't it? It's documenting our heritage and, you know, leaving a legacy. Our young ones, how do we feel about this successful launch? It's awesome. It's an awesome feeling seeing so many people come, especially our elders, some of them dressed in traditional attire, coming to this event, you know, bringing a piece of Cyprus to the UK. I just can't thank anyone enough. It's amazing. You were amazing as well. No, thank you, Aishen. Thank you, Gulai. Thank you for the Gear Eurogates team. Yeah. No, it's brilliant, brilliant. I had so much fun and I loved it. There was a point where I said, you know, our legacy is going to, because of your project, our legacy is going to, you know, carry on. And everyone was cheering. I felt so fantastic. Brilliant, brilliant night. Thank you.